Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda renkli koton iplerle en kolay tığ işi Noel Baba anahtarlık yapılışını anlatacağım. Anahtarlığın yapılışında 2.20 milimetre kullanacağız. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden anahtarlığın yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına pudra renk ile sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine 12 tane ikili trabzan yapalım. On iki trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, ipi keselim, beyaz renk ile devam edelim. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim ve 2 zincir yapalım. Aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan. Altta yaptığımız 12 ikili trabzanın her birinin tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak toplam 24 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi, 3 zincir, bir ilmek atlayalım, kayma dikişi, 3 zincir, bir ilmek atlayalım, kayma dikişi ve bu şekilde yan yana toplam 6 tane zincir boşluğu oluşturalım. 6 tane zincir boşluğu oluşturduktan sonra bir zincir, deseni çevirelim. İlk zincir boşluğunun içerisine sık iğne, 3 tane ikili trabzan ve tekrar sık iğne yapalım. Diğer kalan 5 tane zincir boşluğunun içerisine de birinci deseni tekrar edeceğiz. Yani sık iğne, 3 tane ikili trabzan ve sık iğne yapacağız. Bir zincir, deseni çevirelim ve alt sırada zincir boşluğunu oluştururken yapmış olduğumuz kayma dikişinin olduğu trabzanın içerisine tekrar kayma dikişi yapalım. 3 zincir, bir trabzan atlayalım. Ön ve ortasından tığ geçirerek kayma dikişi yapalım. 3 zincir, bir trabzan atlayalım. Sonraki trabzanın ön ve ortasından tığ geçirerek kayma dikişi yapalım. Bu şekilde yan yana toplam bu kez 5 tane zincir boşluğu oluşturalım. Bir zincir, deseni çevirelim ve ilk desende yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edeceğiz. Altta oluşturmuş olduğumuz 5 tane zincir boşluğunun her birinin içerisine sık iğne, 3 tane ikili trabzan ve sık iğne yapacağız. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım. Deseni çevirelim. Bu kez
birinci sıradaki pudra renkteki ilmekleri kullanacağız. Hemen altta bulunan ikili trabzanın ön ve ortasından kayma dikişi yapalım. 3 zincir. Sonraki ilmeğin ön ve ortasından kayma dikişi. Bu kez yan yana 4 tane zincir boşluğu oluşturacağız. 3 zincir. Sonraki trabzanın ön ve arkasına kayma dikişi. Dört tane zincir boşluğunu oluşturduktan sonra bir zincir yapalım ve tüm zincir boşluklarının içerisine sık iğne, 3 tane ikili trabzan ve sık iğne yapalım. Son sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve ilmeklerin arka tarafından gizleyelim. Noel Baba'nın sakalını da bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi yeşil ya da kırmızı renk ile şapkayı yapalım. En sonki yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinden sonra 1-2 trabzan atlayalım. 3. trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir, yan yana 3 tane ikili trabzan yapalım. Yan yana 3 tane yarım trabzan. Yan yana 2 tane sık iğne. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak yan yana 3 tane sık iğne. Yan yana 2 tane yarım trabzan. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Sonraki ilmeğin tepesine yarım trabzan. Zincirin tepesine sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. Yan yana 4 tane kayma dikişi. Altı zincir. İkinci zincirin içerisine sık iğne. Sonraki zincirin içerisine yarım trabzan. Sonraki zincirin içerisine ikili trabzan. Sonraki zincirin içerisine yarım trabzan ve son zincirin içerisine sık iğne yapalım. Yeşil birinci renk sırasıyla aynı ilmekte olacak şekilde kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Noel Baba'nın burnu ve gözleri için
istediğiniz süslemeleri yapabilirsiniz. Sihirli halka boşluğuna küçük pompon yapıştırabilirsiniz. Buradaki şapkanın uç noktasına aynı renk ya da farklı bir renk ile tekrar pompon yapıştırabilirsiniz. Siyah, inci ya da amigurumi oynar gözlerle ise bu üst noktalara gözleri yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları yapıştıralım, daha sonra anahtarlık klipsini takalım. Pomponları ve gözleri yapıştırdıktan sonra şimdi anahtarlık klipsini takabiliriz. İsterseniz yeşil üst noktadan ya da yeşili ilk başlamış olduğumuz yerden takabilirsiniz arkadaşlar. Evet, böylelikle anahtarlığımızın da tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.